Selamlar. Cumartesi gününden. Akşama herkes video bekliyor biliyorum. Çünkü maliyet en merak edilen konulardan bir tanesi. Aracın maliyetleriyle ilgili bu videoda detay vereceğim. Ama bir ricam var öncelikle hepinizden. Şimdi ben biraz bu araç takdir edersiniz ki biraz lükse kaçtı birçok insana göre. Bununla ilgili işte ben o paralara triplex villa yaparım diyen arkadaşlar da olacaktır. Devam etsinler o hayallerine. Benim yürüyen ev hayalim var. Ben her gün aynı manzaraya bakmak istemiyorum. O yüzden böyle bir karavan tercih ettim. Eleştirileri daha yapıcı yaparsak sevinirim. Zaten ben YouTube kanalını da kendime not bırakmak adına açtım. Ve düzenli, dikkat ederseniz düzenli video paylaşmaya çalışıyorum. Eleştirilere tabii ki açığız ama yapıcı olursa sevinirim. Bunu belirttikten sonra aracı biraz tanıtmaya başlayayım size. 2015 model Iveco Daily, Türkiye'deki en uzun şasesi 475 şase üzerine yapılmış bir semi entegre karavan bu. Aracı ben 220 bin liraya aldım. Aralık ayının 8'inde. Ve sonra kasa ve şase işçiliği, stop lambaları, yan lambalar, tepedeki yıldızlara bakılan cam, hepsi dahil 120 bin liraya, boya dahil ve Berhimi marka kapı dahil 120 bin liraya aldım Aralık ayında ve ödedim. Şu anda tahmin ediyorum o 150 bin lira civarına geliyor. Yani bugün an itibariyle böyle bir araç yapmak istediğinizde bu aracı 250 bin lira civarına alabiliyorsunuz şu anda. Ve 150 bin lirada kasasına ve boyasına, kapısına harcadığınız zaman aracı boş halde teslim alabiliyorsunuz. Pencereleri o gün tarihiyle 19 bin lira tutmuştu. 5 tane Mobicool'un dışı açılır, kademeli açılır. Karavan camı var bunda. Perde ve sinekliğiyle beraber. Bu da yaklaşık işte 2000 euro gibi bir şeydi. Tepede 50'ye 70 bir tavan ekisi. Arkada 40'a 40 Dometic'in ikisi de tavan ekileri var. Perde ve sineklikleri de var. Banyoda da 28'e 28 Berhimi'nin fanlı bir hekisi var. Bu hekiler arasında benim en çok canımı sıkan bu 50'ye 70 oldu. Çünkü 40'a 40 heki 153 euro civarında bir şey ama 50'ye 70 olunca 560 euro civarında bir şey oluyor. Ve ben bunu tabii anlamlandıramadım. Çok saçma çünkü o kadar büyük değil. Aradaki fark o kadar değil. Fiyat farkı niye o kadar diye. Bununla ilgili bayağı mücadele ettim ama bir sonuç bulamadı. Alalım dedik. Fakat alamadık. Çünkü yok hiçbir yerde. Ve bunu mecburen elektrikli 50'ye 72 aldık. O da 800 euro tuttu. Karavanda en çok canımı sıkan hadiselerden birisiydi o. Hekileri tamamladıktan sonra aracı dıştan tamamlamış oluyorsunuz zaten. İçine geldiğimizde araca 45 bin lira mobilya, 45 bin lira işçilik ödedim. İçerisinde bu mobilya işçiliğinin dışında elektrik tesisatı ve su tesisatı işçiliği 3'er bin lira. TSE süreciyle ilgili de bir sanıyorum 5 bin lira civarında bir para gitti. En çok para harcadığım şeylerden bir tanesi de elektrik sistemiydi. Malumunuz burada aracın içerisinde Twinwash'un çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyonu var. Samsung'un. Bunların 220 ile çalışıyor olması, televizyonu bozmak istemedim çünkü. 220 ile çalıştıkları için bir invertör, kuvvetli bir invertöre ihtiyacım oldu. Bu sistemi kaldırabilecek Victron ya da Trojan olabilirdi. Ben Victron'u tercih ettim. 3 tane 200'lük AGM akü var. Derin döngü aküleri. Bir tane 3000 watt invertörü var. 2 tane MPPT cihazı var. Ve tavanda da 6 tane güneş paneli var. Buraya toplamda 6235 euro ödedim elektrik sistemine. Fakat elektrik sistemim gayet başarılı oldu. Bu şurada kontrol panellerinden devamlı takip edebiliyorsunuz. Hiç dışarıdan elektrik almadan döngümü tamamlayabiliyorum. Yani hiçbir şeyi kısmadan rahat tamamlayabiliyorum. Genel olarak böyle. Bir de en çok para verilen şeylerden bir tanesi de buzdolabıyla fırın oldu. Tedford'un triplex fırını 918 euro.
Buzdolabı da Indelbi'nin 195'lik bir buzdolabını kullandık. O da 2043 euroydu. Bu araçta gazlı, otogazla doldurulabilen bir gaz sistemi var. Şu an oturduğum yerin altında 4CS kombi var Turuma'nın. Bu kombi 4 kanallı. Banyoya dahil kanal çekildi. Banyoda sıcak olacak. Bu kombi suyu da ısıtıyor bizim. 10 litrelik tankı var içinde. 2750 euro bu kombiye para ödendi. Bu gazla çalıştığı için depoda bir gaz dedantör, vanalar, şunlar bunlar kullanıldı. Turuma'nın kendi bir sistemi var. O eklendi. Ve Thetford'un fırınlı ocağı da gazla çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir gaz sistemi uyguladık. Totalde arkadaşlar bu karavanın bana aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı, çünkü ben 3 ayda biliyorsunuz İstanbul'da diğer karavanın, çekme karavanın içinde yaşadım. Bu karavanın toplamda maliyeti 750 bin liraları buldu şu ana kadar bana. Ancak daha bitmiş değil. Çünkü bir de motor tutucu yapılıyor arkasına. Motor tutucuyu da box olarak yapıyoruz kapalı bir şekilde. O bittikten sonra airbrush stüdyosuna girecek araç. Evrim Hanım üzerine bir airbrush çalışması yapacak. Bu maliyetler devam ediyor. Bursa'da Airwebel Süspansiyon diye bir firma var. Eğer bu yani muayeneden geçecek şekilde sistemi ayarlayabilirlerse araca süspansiyon sistemi yaptırmak istiyorum. O da şunu sağlıyor. Herhangi bir eğimli arazide kaldığınızda su terazisini alıyor aracı. Bizim için çok önemli bu. Çünkü yani dengede olmasını istiyorsunuz aracın. Ve sallanmayı tamamen, yani sabitlediğinizde sallanmayı kapatıyor, bitiriyor. Bunun için beklemedeyim. Muayeneden geçmeyen bir şey yapmak istemiyorum. Bununla ilgili önerisi olan arkadaşların da önerilerini dinlerim. Dışarıya bir kış çadırı yaptırdım. Kış çadırı 6.000 lira civarında tuttu. Benim Thule tenteme entegre. Bu arada 4,5 metreye 2,5 metrelik bir Thule tentem var. Yaklaşık 12 bin lira civarındaydı o tentede. O tenteye entegre bir şey yaptırdım. Dışarıda da alanımız olsun diye. Yani çok paraya boğmak istemiyordum ama tabii bunlar sorulacak çünkü. Hani biliyorum nedir ne değildir, bu parayı ne tuttu arkadaş diyenler olacaktır. Dediğim gibi araç zaten boş haliyle 350 bin liraya kasayla 350 bin liraya geliyor. Ve onu doldurduğunuz zaman da bu malzemeler maalesef çok pahalı. Dışarıda bir ocağım var, dış ocak. Thetford'un kasetli tuvaleti kullandık. 2 adet lavabom var. Masif tezgahlar kullandım çamdan. Bu şu an üzerinde çekim yaptığımız masa her yöne hareketli marin tipi bir masa ayağı. Bu ayak da çok 3.900-4.000 lira civarında bir ayak. Ama çok fonksiyonlu bir ayak. SGH'den koltuk aldım. Amortisörlü koltuk. O da 5.000 lira civarına geldi. Ben bu aracı yaparken bir dünya turu planladığım için aracın içerisinde benim konforumu sağlayacak gerekli olan her şeyi talep ettim ve onları uygulamaya çalıştım. Siz isteğinize göre bazı şeyleri çıkarıp bazı şeyleri ekleyebilirsiniz. Yani bu kişiye özel bir yaşam alanı. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bu arada herkesi 2, 3, 4 Temmuz'da Urla'daki Karavan Festivali'ne beklerim. Orada aracım ziyarete açılacak. İnşallah orada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.